Selam dostlar, Kayak Adamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün uzun süredir çekmeyi planladığım çok güzel konulardan bir tanesine değineceğim. Kano ile balık avcılığı yaparken özellikle yaz aylarında ne giymeliyiz, ne giymemeliyiz bu konuyla ilgili tek tek bütün bildiklerimi sizle paylaşıyorum. Doğru kıyafet seçimi sadece bir konfor meselesi değildir arkadaşlar. Doğru kıyafet seçimi bizim öncelikle sağlığımız, uzun saatler denizin üzerinde gerçekten rahat, güvenilir ve keyifli vakit geçirmemizin altın anahtarından bir tanesi. Doğru kıyafet seçerek hem güneş çarpmasından hem güneşin kötü etkilerinden kendimizi koruyabilir, uzun saatler boyunca keyifli vakit geçirebiliriz. Arkadaşlar videoma devam etmeden önce sizden ufak bir ricam var. Kanalıma abone olup beğeni tuşuna basıp videolarıma yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Büyümeye çalışıyorum. Desteğiniz benim için gerçekten önemli. Videomuza üst giyimle başlamak istiyorum. Tişört giyerek balığa çıkan çok ama evet, boğamadan sonra kollarımızda maalesef yanıklar, ağrı, acı ve istenmeyen görüntülerle baş başa kalabiliyoruz. Özellikle havanın rüzgarlı olduğu, sıcağı çok hissetmediğimiz fakat güneşin yaz kış yaktığı bu yıllarda kısa kolluyla denize açılmamak dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Şunu net olarak söyleyebilirim ki markadan bağımsız UPF yani ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu özelliğe sahip kumaşlardan yapılmış olan sentetik yapıdaki uzun kollu hatta kano için vazgeçilmezlerden bir tanesi olan kapüşon modeller bizim tercih etmemiz gereken kıyafetlerin arasında. Uzun kollu olması en azından bileğimize kadar güneş ışınlarına çok maruz kalmamamıza sağlıyor. Böylelikle yanıktan, sıcak havadan etkilenmemizi minimuma düşürüyor. Burada parantez açmak istediğim bir konu var. Çok yapışık yerine bol ve havanın içeride sirkülasyon yapabileceği bedenleri tercih etmemiz bizim için faydalı olacaktır. Biraz önce de söylediğim gibi kapşonlu modeller boynumuzun güneşten koruyarak boyun bölgesindeki yanıkları da azaltacaktır. Kapşonsuz, uzun kollu, boynu açık modelleri kullanarak üzerine bir buff tercih edebilirsiniz. Fakat size ufak bir kötü tecrübemi paylaşmak istiyorum. Birkaç hafta önce Ali Kaptan'la Seferihisar'da yaptığımız bölümde boynu biraz açık, uzun kollu bir UPF korumalı üst giymiştim. Boynumu da buff'la kapatabileceğimi düşünmüştüm ve bir şapka takmıştım. Her şey çok güzel. Ta ki ertesi gün tekrar İstanbul'a dönmek için yola çıkana kadar. Boynumda hissettiğim bir acıyı anlam erdiremedim. Daha sonra araba kullanmaktan vazgeçip bir benzinliğe çekip ne olduğuna bakmaya karar verdim. Tuvalete gittiğimde boynumun şuradan şuraya kadar çok ince bir şekilde ciddi bir yanık aldığını gördüm. Yani tüm gün kendimi koruduğumu düşünürken buff arasında kalan ufak bir açıklıktan tüm gün güneş ışığına maruz kalmıştım. Bu nedenle elinize UPF korumalı uzun kolluları ve kapşonsuz modelleri aldığınız zaman bazı modellerin boynunun açık olduğunu, bazılarının ise yukarıda tam boyun kısmında daha geniş bir banta, lastikli bir bant alanına sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu nedenle bu konuyu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi pamuklu giysiler daha sağlıklı giysiler. Fakat son yıllarda teknik amaçlı koşu için olsun, bu outdoor sporlar için olsun, UPF korumalı veya daha farklı özelliklere sahip kumaşlardan yapılmış sentetik malzemeler teri tutmaması, ıslandığı zaman çabuk kuruması nedeniyle tercihimiz oluyor. Burada tekrar not etmek isterim ki özellikle kış aylarında hipotermiye karşı ve yaz aylarında da teri bir an önce atıp serin bir şekilde kalmamızı sağlayan, aynı zamanda rüzgarlı havalarda ıslandığımız zaman bir an önce kuruma özelliğine sahip bu tarz spesifik ürünleri tercih etmemiz faydalı olacaktır. Burada güneş kremlerine bir parantez açmak istiyorum. Her ne kadar korumalı kıyafetleri kullansam da özellikle yüz bölgemde 50 faktör güneş kremi kullanmayı ihmal etmiyorum. Şu anda da gördüğünüz gibi her ne kadar güneş kremi kullanmış olsam da yüzümde hala değişik yanıklar mevcut. O yüzden özellikle açıkta kalan el bilekleri, ellerimiz, boynumuz veya yüzümüzün bu alanları ve özellikle ayak bilekleri güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin. Hatta bu kıyafetlerin belli bir yıkamadan sonra özellikle yanlışım olmasın ama 20-30 yıkamadan sonra bu UPF koruma özellikleri veya teknik özellikler maalesef kumaşların üzerinde kalmıyor. Aldığınız ürünlerin şayet doğruysa teknik detaylarına bakarsanız bununla ilgili bilgilendirmeler mevcut. Hatta çok sıcak suda yıkamadan daha serin suda temizliğini yapıp belli maddelerin çamaşır makinesinde kullanmaktan kaçınarak kullandığınız ürünlerin ömrünü uzatabilirsiniz. Güneş kremine tekrar dönecek olursak her ne kadar bu kıyafetleri giyiyorsak belli bir yıkamadan sonra bu özelliklerini kaybettiğinden bahsediyorum. O nedenle ince bir tabaka halinde daha düşük faktörlü bir güneş kremini tüm vücudumuza uygulamak bizim için sağlıklı olacaktır. Evet arkadaşlar, gelelim alt giyime. Şort giyilir mi yazın? Tabii ki. Kano da giyilir mi? Kesinlikle hayır. İmkansız mı? Hayır. Hangi şartlarda şort giyilir? Hepimizin birazcık soru işaretli baktığı kısım tight'la. Evet arkadaşlar, şort giyeceksek tight şart. Ben birkaç kere denedim fakat videolarımda çok göremezsiniz. Çünkü bilmiyorum, yani tercih meselesi. Tight ve short kombini benim çok tercih ettiğim model değil. Bunun ilk nedeni aslında pantolonlarda daha çok cep seçeneği olması ve cebimde de çeşitli malzemeleri taşıyor olmamın rahatlığı. Tight ve shortla beraber av yapan birçok arkadaşımız mevcut. Rahatlık konusunda bana göre de gerçekten pantolona göre bir tık daha rahattır. Yine aynı şekilde eğer bir tight tercih edeceksek bunun yine UPF olmasına dikkat edin. Üzerinde rahat, çabuk kuruyan ince bir shortla beraber yaz aylarında güzelce kullanabilirsiniz. Kendi kullandığım kısma gelecek olursak ben ince, esnek, bol, yaz için tasarlanmış, çabuk kuruyabilen ve teri çabuk atabilen, aynı zamanda hava alabilen
olmayan outdoor pantolonları tercih ediyorum. Bildiğiniz gibi pek çok outdoor markası mevcut ve fiyatlar buradan şuralara kadar çıkabiliyor. Hepimizin bildiği, her yerde mağazası bulunan özellikle Decathlon'un ürünlerini uzun yıllardır kullanıyorum ve tercih ediyorum. Ben bu outdoor pantolonlarla denize de atlıyorum. Defalarca yıkıyorum. Uzun saatler boyunca güneşe maruz kalıyor, tuzlu suya maruz kalıyor, lekelere maruz kalıyor. Şunu söyleyebilirim, gerçekten hepsi uzun ömürlü. Çok çabuk teri atabildiği ve çok çabuk kuruyabildiği için de kano üzerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu bölümü özetleyecek olursam tight ve short kombini veya esnek, sıcaktan koruyan, ince yapıda hava alabilir ve bol bir outdoor pantolonda alt kısımlarınıza koruma sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim ayaklara. Ayaklar için farklı seçenekler mevcut. İlk olarak söyleyebileceğim neopren 2-3 mm ayakkabı veya çizmeleri kullanabilirsiniz. Fakat uzun süre suda kalacaksınız. Ayağın hava almaması bir problem yaratıyor. Bu nedenle ara ara ayağınızı çıkarıp hava aldırmak veya suya batırıp çıkarmak hem sizi aşırı sıcaktan, aşırı bunalmaktan koruyacak hem de ayaklarımızı havalandırmamızı sağlayacaktır. Ben kış aylarında daha çok neopren ayakkabıları tercih ediyorum. Yazın ise çoğunlukla Crocs tarzı terlikleri tercih ediyorum. Bunun ilk nedeni üst kısmının kapalı olması nedeniyle ayaklarımı güneşten koruyor. Üzerindeki delikler sayesinde hava almasını sağlıyor. Ancak şunu belirtmek isterim ki eğer ayağınızı güneş koruyucu sürmezseniz akşam eve döndüğünüzde ayağınızı çıkardığınız zaman üzerinde nokta nokta yanık lekeleri de göreceksinizdir. Bu nedenle ne olursa olsun ayağımıza ne giyiyorsak terlik, Crocs vesaire mutlaka güneş kremini sürelim. Ayak bileğiyle ilgili şöyle bir konumuz var. Her ne kadar tight da giyseniz, pantolon da giyseniz, altına ne giyerseniz giyin, terlik veya neopren ayakkabı, ayak bileğinizde ufak bir kısım genelde açık kalıyor. Tekrardan söylemem gerekirse güneş kremini mutlaka ayak bileğine uygulayın. Yoksa ayağınızda koyu renkli bir halka ile gezmek durumunda kalırsınız. Arkadaşlar, baş bölgesi için olmazsa olmaz tabii ki şapka. Şapka için birçok model mevcut. Ben genellikle arka kısmı fileli, hava alabilen modelleri tercih ediyorum. Arkadaşlar, gözlük için polarize gözlükleri tavsiye ediyorum. Deniz üzerinden yansıyan güneş ışıklarının gözümüzü çok daha az rahatsız etmesine sebep oluyor. Aynı zamanda hafif olması, gözümüze tam yapışan modellerin tercih edilmesi de sizin konforunuz açısından faydalı. Arkadaşlar, ben çok darlanmaya gelemediğim için eldiven kullanmıyorum. Fakat yine güneşten korunmak için en azından parmak kısımları açık çok ince eldivenleri de kullanabilirsiniz. Bütün kıyafet konusunun yanı sıra burada aslında kontrol etmeye çalıştığımız şey terleme ve vücut ısısı. Yaz aylarında özellikle su tüketimimizin minimum 1,5-2 litre olmasına özen gösterin. Bazı arkadaşlarım var, isim vermeyeceğim. Gün boyunca yaz olmasına rağmen çok su içmediklerini söylüyorlar. Lütfen böbrek sağlığınız ve vücut sağlığınız için bunu yapmayın. Su içmek aynı zamanda bütün vücudumuzdaki ısı dengesini de koruyacaktır. Bu yüzden minimum 1,5-2 litre kanodayken su içmeye dikkat edin. Murat, sen kaç litre içiyorsun diye soracak olursanız benim sıvı tüketimim yazın kano üzerinde yaklaşık 3-3,5 litre. Çok bunaldığımı hissettiğim an yaptığım şeyleri size söyleyeyim. Buff varsa üzerinde buff'ı çıkarıyorum. Tuzlu olmayan normal içme suyumdan buff'ımı ıslatıyorum ve boynuma takıyorum. Aynı şekilde kafamı da ıslattığım oluyor. Veya şapkayı tamamen ıslatıp kafama taktığım da oluyor. Ara ara bu şekilde vücut ısımızı ayarlamamız, bir ferahlama hissi güzel oluyor. Özellikle rüzgarın esmediği günlerde güneş ışığının direkt altında kabak gibi kalıyoruz. Hem güneşten gelen direkt ışınlar, denizden yansıyan ışınlar ve üzerinde durduğumuz polietilenin ısıyı biriktirip aynı şekilde bize ısıyı savurması tam olarak bir sauna etkisi yaratıyor. Sanırım buraya kadar yaz için kano üzerindeyken, balık avcılığı yaparken neler giyebileceğimizi tek tek özetlemiş oldum. Eğer sizlerin de tavsiyeleri varsa bunları yorumlar kısmına düşüp diğer arkadaşlarımızın da bilgi almasını sağlayabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bu videoya beğeni atıp yorum eklemeyi de unutmayın. Her zaman söylediğim gibi doğaya denize saygıyla kayak adamlar burada. Hepinize rast gelsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.